Oscar, Altın Küre ve diğer birçok ödülün sahibi, Hollywood'un en güzel aktrislerinden biri olan Charlize Theron'un gençken neler yaşadığını asla tahmin edemezsiniz. Theron'un babası, sık sık annesine şiddet uygulayan bir alkolikti. Charlize henüz 15 yaşındayken, babası havaya ateş ederek karısını ve Charlize'i tehdit etti. Annesi bu olay sırasında korkup kendi silahını aldı ve kocasını vurdu. Olay daha sonra nefsi müdafaa olarak karara bağlandı ve annesi ceza almadı. Charlize 15 yaşında modellik yarışmasını kazanarak bir mankenlik ajansıyla sözleşme imzaladı. Mankenlik yaptığı sırada neredeyse tüm Avrupa'yı dolaştı. Daha sonra balerin olmak istediği için üniversitede dans bölümüne girdi. 19 yaşındayken yaşadığı diz yaralanması dans kariyerini erkenden noktalamasına sebep oldu. Bu olaydan sonra kimseyi tanımadığı Los Angeles'a gitti. Aylarca ucuz bir otelde yaşadı. Parası olmadığı için neredeyse açlıktan ölmek üzereydi. 1995 yılında Theron, annesinin gönderdiği $500 çekmek için bankaya gittiğinde banka memuruyla kavga etti. Tam da o sırada Theron'a ileride Oscar kazandıracak büyük bir olay yaşandı. Yapımcı John Crosby genç kızı fark edip yeteneğini anladı. 3 yıl sonra dünyaca ünlü Şeytanın Avukatı filminde Keanu Reeves ve Al Pacino ile rol aldı. Manken bir annenin, kanalizasyon müteahhidi ve 2 kez altın eldiven şampiyonu olan dövüşçü bir babanın oğlu olan Paul Walker, 1973 yılında Kaliforniya'da doğdu. 5 kardeşin en büyüğü olan Paul Walker, 1991 yılında liseden mezun oldu. Liseden sonra çeşitli devlet kolejlerinde deniz biyolojisi alanında uzmanlaştı. Walker, ekran kariyerine küçük bir çocukken Pampers'ın bir televizyon reklamında rol alarak başladı. 1985 yılında bir pizza reklam filminde oynadı. Sinema kariyeri ise 1986 yılında korku komedi filmi olan Banyodaki Canavar ile başladı. 1993'te CBC'nin Yalan Rüzgarı adlı pembe dizisinde Brandon Collins'i canlandırdı. 1998'de ilk uzun metrajlı filmine Çılgın Kardeşler adlı komediyle çıktı ve bu film sonunda ona ün kazandırdı. Bu filmden sonra birçok yardımcı rollerde yer aldı ve nihayet 2001 yılında çığır açan rolü, serinin ilk bölümü olan başarılı aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli'de Vin Diesel'la birlikte boy gösterdi. Bu film, yıldızı bir başrol oyuncusu haline getirdi ve 2003 yılında Hızlı ve Öfkeli 2 filmi vizyona girdi. Başka hiçbir filmi Hızlı ve Öfkeli serisi kadar ses getirmese de artık o başrollerin aranan oyuncusuydu. Vin Diesel'la birlikte Beyaz Perde'deki en iyi ikili olarak 2014 MTV Film Ödülünü kazandı. Walker'ın ölümünden önce vizyona giren son filmi 2013 yılında çekimi tamamlanan Wayne Kramer'in Rehinci Dükkanı vakalarıdır. Öldüğü sırada Walker, Temmuz 2014'te gösterime girmesi planlanan Hızlı ve Öfkeli 7'yi çekiyordu. Film, Paul'un yerine kardeşleri Caleb ve Cody'nin oynaması ve bilgisayar efektleri yardımıyla tamamlandı. Nisan 2015'te film piyasaya sürüldü. Kızının vaftiz babası Vin Diesel'dır. Walker öldüğü sırada Jasmine Pilchard Gosnell ile çıkıyordu. Jiu-Jitsu'nun kahverengi kuşak sahibiydi ve ölümünden sonra federasyon tarafından siyah kuşakla ödüllendirildi. 27 Şubat'ta meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde yaralanan insanlara yardım ve destek sunmak için Şili'ye gitti. Aynı yardımseverliği 2010 Haiti depreminde ve birçok afette göstermişti. Tutkulu bir otomobil ve hız sevdası vardı. Bu özelliğiyle ön plana çıkan Walker'a birçok büyük otomobil şirketi tarafından sponsorluk teklifleri geliyordu. 30 Kasım 2013 tarihinde saat 15.30 sularında bir yardım kuruluşu için katıldığı etkinlik sonrası Herkülis Caddesi'nde beton bir lamba direğine ve 2 ağaca çarptı ve ardından araç alevler içinde kaldı. Adli tabibin raporuna göre vücudunda alkol veya başka uyuşturucu bir madde bulunmadığı belirtildi. Kaza sırasında arabada kendisi dışında bir arkadaşı daha vardı ve arabayı kullanan arkadaşıydı. Kaza sonrası Walker'ın babası kaza yapan araba markasına dava açtı. Fakat dava sonucu halen net bir karara bağlanmadı. ...1889 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya gelen Chaplin'in annesinin sağlığı kötüleştikçe ailenin mali durumu da kötüleşti. Rahatsızlanmasından kısa bir süre sonra annesi bir akıl hastanesine yatırıldı. Durum o kadar kötüleşti ki 1896'da Chaplin ve ağabeyi yetimler ve kimsesiz çocuklar için bir devlet yatılı okuluna gönderildi. Chaplin orada yaklaşık 18 ay geçirdi. Bu, hayatında alabileceği en uzun süreli eğitim dönemiydi. Okumayı ve yazmayı yine orada öğrendi ama maruz kaldığı hakaretler dışında sürekli falakaya yatırılması ve saçlarının her zaman sıfıra verilmesi onda derin izler bırakacaktı. Yetimhane sonrası babasıyla beraber babasının çalıştığı sirke katıldı ve tüm ayak işlerini yaptı. Gösteri dünyasıyla orada tanışmıştı.
Yapmış olduğu komik hareketlerle çevresindeki insanları güldürmeyi başarıyor ve onları güldürmekten inanılmaz bir haz alıyordu. Babası onun yetiştirilmesinde çok az bir rol oynadı ve alkolden öldüğünde henüz 37 yaşındaydı. Chaplin kendisi 29 yaşındayken kendisinden 12 yaş küçük olan aktris Mildred Harris'le alelacele evlendi. Bu karardan kısa süre sonra pişman olacağından habersizdi. Boşanmanın ardından yine kendisinden çok küçük olan 16 yaşındaki başka bir oyuncu Lita Grey ile evlendi. Lita ile de evliliği çok uzun sürmedi ve 3. yani son evliliğini 1943'te kendisi 54 yaşındayken tanıştığı 18 yaşındaki Ona O'Neill ile evlendi. O'Neill'in babası, ünlü oyun yazarı Eugene O'Neill bu duruma o kadar üzülmüştü ki kızını mirastan mahrum etti. Ancak Chaplin'in diğer ilişkilerinin aksine bu evliliği uzun sürecekti. İkili, Chaplin'in 88 yaşında ölümüne kadar evliliklerini devam ettirdi ve bu evlilikten 8 çocukları oldu. Garip olan başka bir durum ise, yaklaşık 40 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamasına rağmen Chaplin hiçbir zaman Amerikan vatandaşı olmadı. Bu arada, kısmen makine çağının bir taşlaması olan Modern Zamanlar filmiyle komünist sempatizanı olarak ün kazandı. McCarthy döneminde FBI onu gözetim altına aldı ve Mississippi'li bir kongre üyesi onun sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti daha sonra 1952'de tatil için İngiltere'ye gittiğinde yeniden giriş iznini iptal etti. Chaplin, göçmenlik yetkilileri kurulu önünde suçlamalara yanıt vermek yerine ailesini İsviçre'ye göndermeye karar verdi. Onursal Akademi ödülünü almak için 1972'de Amerika Birleşik Devletleri'ni yalnızca bir kez daha ziyaret edecekti. Bunun dışında hiçbir zaman için Amerika'ya gitmemiştir. Kendisine uygulanan mobbingi içine sindirememiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne olan küskünlüğü hiçbir zaman geçmemiştir. Chaplin'in ölümünden sadece birkaç ay sonra, iki soyguncu İsviçre'deki bir mezarlıktan tabutunu çaldı ve karısından almak üzere $600.000 fidye talebinde bulundu. Karısı bu ödemeyi reddedince, bu sefer tehditler çocuklarını öldürmek üzerine yön değiştirdi. Ancak beceriksiz soyguncular kısa sürede yakalandı ve Chaplin'in tabutu sorunsuz bir şekilde kurtarıldı. Daha sonra, hırsızlığa karşı korumalı beton bir kasayla naaşı yeniden gömüldü. Natalie Portman, 1981'de Kudüs'te doğdu. Amerikalı ev kadını Shelley ile İsrailli jinekolog Evner Herzog'un tek çocuğudur. 1984 yılında Portman 3 yaşındayken aile, babasının tıp eğitimini aldığı Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. The World Petrol Kids, şarkı ve dans grubunun bir üyesiydi. Gittiği bir pizza restoranında Revlon güzellik uzmanının dikkatini çekti ve 9 yaşında The Professional filmiyle ilk kez sinema sahnelerine adım attı ve ekranlara çıkmadan önce ailesinin mahremiyetini korumak için gerçek soyadı Herzog'u Portman olarak değiştirdi. Natalie'nin ebeveynleri için filmle ilgili en büyük endişeleri filmin içerdiği şiddet değil, Matilda'nın sigara içen bir karakter olmasıydı. Ailesi, yönetmen Luc Besson'la kızlarının oynadığı karakterin filmin sonuna kadar bu kötü alışkanlığı bırakacağı konusunda sıkı bir sözleşme imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in çifte vatandaşı olan Portman, Amerika'yı gerçekten sevmesine rağmen kalbinin Kudüs'te olduğunu söyledi. Portman, Annie Frank'in günlüğünün Broadway uyarlamasında Annie Frank rolünü oynadı. Paul McCartney'nin Michel Gondry'in yönettiği 2007 tarihli Memory Almost Full albümünden Dance Tonight adlı müzik klibinde yer aldı. Portman'ın halk şarkıcısı Devendra Banhart'ın bir klibinde oynamasının ardından ikilinin ilişkisi başladı. Ve bu ilişki Eylül 2008'de sona erdi. Siyah Kuğu setinde koreografisini yapan Millipede ile tanıştı. Portman'ın evlenmeden hamile olduğu ortaya çıkınca, Kaliforniya'da samimi bir Yahudi töreniyle evlendiler. Çiftin evliliği halen devam ediyor. Natalie, 140 IQ puanıyla neredeyse bir dahidir. İbranice, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve İspanyolca konuşabiliyor. İsrailli sanatçı, Netanyahu'ya fazlasıyla karşıyım diyor. Onun yeniden seçilmesine çok üzüldüm ve hayal kırıklığına uğradım. Irkçı yorumlarını korkunç buluyorum. Bazı kişilerin yaptığı gibi ekran karşısında, İsrail'e lanet olsun demeye dilim varmıyor. Yapmıyorum, bunu yapmak istemiyorum, dedi. Dedikoducu kız ününden belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, lisedeyken Abercrombie & Fitch mağazasının kapısında durup müşterileri ilk karşılayan kişi olarak iş kariyerine başladı. Geriye dönüp baktığında, işini küçümseyerek bakıyor ve o işte çalışırken aşırı derecede sıkıldığını kasada çalışmak için üstlerine defalarca yalvarmak zorunda kaldığını söylüyor. Çalıştığı şirketin kardeş markası Hollister'a model olarak geçiş yapması, onun film kariyeri için önemli bir detaydır. Ve şimdi bunların hepsi mazide kaldı. Yüksek reyting alan aksiyon dizisi Little Weapon'da bir polisi oynamadan önce Clayne Crawford, erkek kardeşiyle birlikte inşaatlarda tuğla döşüyordu. Oyuncu,
13 yaşından itibaren inşaatlarda çalıştı ve lise boyunca gün boyu vardiyalı bir işçiydi. Ölümcül Silah dizisiyle şöhret kazanan ve tanınan Damon Wayans, Yaz Gençlik Birliği'nin bir üyesi olarak işe başladı. Kendisi ve arkadaşları mahalledeki çocukları toplamak ve onlarla birlikte aktiviteler yapmaktan sorumluydu. Katıldığı bir programda, "Bu işte iyi miydim? Hayır, hiç de değildim. Hatta şu an yaptığım aktörlükten bile kötüydüm" diye insanları güldüren bir demeç vermiştir. Jerry Seinfeld adını duyurmadan önce ampul satıyordu. Şimdilerde ampul sattığı o günleri ve dolayısıyla ampulleri unuttuğu aşikar. Darısı başımıza.